Good morning, dear ladies and gentlemen, and welcome to the third day of Winter League panels. In this first session of the day, we're going to discuss about women football in top clubs. This is a part of our sports media forum. Again, as always, we will have our distinguished guests on the stage, and right now I'm going to present them one by one with your, of course, big round of applause. Our first guest is Mr. Necmettin Çelikan. He is the director of Beşiktaş Istanbul women football teams. Let's give a big hands for Mr. Necmettin Çelikan. Welcome. The next guest is also a former soccer player, and she's the team manager at Fenerbahçe Sports Club women football team. Next big round of applause is coming for Miss Jessica Çarmıklı. Next guest is also from Istanbul. He is a vice rector at Ayvansaray University, Mr. Professor Dr. Barış Bulunmaz. Welcome. And this session will be moderated by TV presenter and Turkish Olympic Committee board member Ms. Şükran Albayrak. So in these days we are talking gender equity in the sports society, and we are talking about in the management also. So if you excuse me, I would like to start with Jessica, because she's a mom, she's a player, football player, and she's a manager right now. And there's a lots of things to talk about, but I would like to start with her. Jessica, how is it being in the football, woman, and being mom, being manager, and you are start with the Beşiktaş in Turkey. Your story starts with the Beşiktaş, but you are right now in the new chapter with the Fenerbahçe. So what would you like to say about that? I'd like to say that I'm just so happy to be a part of football. It's something that's changed my life incredibly, and that's why I'm still part of football. I look at the girls here watching, and I know this is a game that has the potential to help so many people grow across the planet, across genders, across nations. So this is a game that brought so much to my life. It helped me grow as a person, and I feel like my goal now is to give back to that game. Being a mom, a manager, and a player, it's difficult, but it's worth it. And I hope that all of the young women here in Turkey can see that they also have this opportunity to do whatever they want, to play football, to reach all of their dreams. So I can't wait to see you girls one day playing for Fenerbahçe or any big team that you guys dream of. Thank you, Jessica. So I would like to go to Necmettin Çelikan, because the first team in Turkey who established the women's football team is the Beşiktaş, which is big vision to see that, to open that. It's a big decision, I believe. So how was it take this decision? Beşiktaş, burada göreceğiniz üzere 2012 yılında kadın futbol takımı faaliyetlerine başladı. İlk 2 yılı aşaması kuruluş süreciydi. 2014 yılında 3. ligden liglere başlayarak kadın futboluna, Türkiye'deki kadın futboluna merhaba dedi. Kadın futbolunda erkek takımları arasında kadın futbol takımı kuran ilk kulüp aslında. Bizden çok daha eski kurulmuş çok güzide kulüpler var. Onları bahsetmek lazım. Biz sadece 2012 yılında başlamışız. 2014'te 3. ligden başlayarak her ligde şampiyon olarak yıllar içerisinde devam etmiş Beşiktaş Jimnastik Kulübü. 2018-2019 şampiyonu, 2019-2020'de ligler tescil edilemedi pandemi nedeniyle ve en sonunda da gene geçtiğimiz senenin şampiyon olarak devam etti. Beşiktaş kadın futbol takımı bu periyotta doğal olarak bütün altyapılarını tamamladı. Yıldızlar, minikler, gençler ve A takım olarak seviyesinde bütün gelişimi tamamlamış durumunda. Kulübümüz bu konuda son derece destekçi, yönetim kurulumuz son derece destek veriyor. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş'ın son şampiyonluğu da yarattığı kamuoyundaki etkisiyle hem federasyonun da desteklemesiyle Süper Lig'de bulunan diğer 8 erkek takımla kadın futbolunu kurarak ligi son derece heyecanlı, daha çekici hale getirdiler. Rakiplerimiz geldi. Çok mutluyuz. Güzel bir söz vardır. Rakibimiz seviyorum bizi güçlendirdiği için. Rakiplerimiz bizi daha çok motive ediyor. Daha çok çalışmamıza sebebiyet veriyor. O yüzden mutluyuz herkesin gelmesine. Rakiplerle beraber birazcık daha büyüme söz konusu. Şöyle bir şey sormak isterim hızlıca size. İlk kararı almak, bu adımı atmak gerçekten zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de futbol denince inanılmaz bir
erkek hegemonyası olan bir yer ve Evet. gerçekten kadın futbolunu açmak çok kolay bir karar olduğunu düşünmüyorum. Kulüp içinde de buna karşı olanlar var mıydı veya bu adım atmak kaç yıl sürdü? Karar aşamasından yaşama geçmesi ne kadar sürdü? Yani ilk kuruluş aşamasında ben yokum, onu söyleyeyim. Ben 2019 Eylül ayından itibaren varım. Ama 2012 yılında ilk kurulma aşamasında federasyonun bir projesiyle başlıyor. Beşiktaş Kulübü bu konuda açık davranıyor. O dönemki yönetimler, o dönemki çalışma mesai arkadaşlarım bu konuda sıcak bakıyorlar. Beşiktaş birazcık da hani bizim söylemimizde halkın kulübü söylemi vardır. Tüm topluma daha açık bir yapıyla buna son derece kucak açıyor ve 10 yıllık serüvende hiç bırakmadan devam ediyor. Peki yine daha Beşiktaş'la ilgili ve kulüplerin bu yatırımı ile ilgili konuşacağımız çok konu var ama ben hızlıca Profesör Doktor Barış Bulunmaz Bey'e de dönmek isterim. Bir iletişimci olarak tabii bulunduğumuz ülkede de hep futbolun erkeklere hakim bir yer olduğunu düşünüyoruz. Kadın futbolu veya sporda birçok branşta kadının da yer alması gerçekten adını duyurması birazcık zor oluyor. Buna karşı olarak toplumun da eğitimi açısından ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz sporun. Nasıl görüyorsunuz? Siz dışarıdan nasıl okuyorsunuz fotoğrafı? Teşekkür ederim Şükran Hanım. Hem değerli panelistlere hem de sevgili katılımcılara merhaba diyeyim öncelikle. Şimdi aslında konuşmamı şöyle kafama tasarlarken biraz spor ekonomisi, futbol ekonomisine gireyim diye düşünmüştüm. Fakat böyle genç arkadaşları görünce biraz daha işin kültürel ve sosyolojik boyutuyla ilgili bir şeyler söylemek daha doğru. Sizin de sorunuz tam bunun üzerine geldi. Harika oldu. Şimdi aslında 3 açıdan değerlendirmek gerekiyor sorunuzu. Birincisi spor üst başlığı. İkincisi futbol. Daha sonra da kadın futbolu. Şimdi söylediğiniz sorunun ana eksenini spor tarafına oturtmalıyız. Yani sporun toplumdaki yeri, çok fazla böyle akademik bakış açısıyla bir değerlendirme yapmayacağım genç katılımcılar da varken. Ama şu çok önemli tabii, toplumsal gelişimin, yani işin sosyolojik tarafını doğru analiz edebilmek için sporun toplumdaki yerini doğru konumlandırmak gerekiyor. Burada da sanıyorum eşitlik, o toplumsal cinsiyet eşitliğine sadece futbol için değil, biz burada kadın futbolu özelinde bir panel yapıyoruz. Ama spor özelinde değerlendirmek ve konumlandırmak gerekiyor. Spor çok boyutlu. Yani biz işin kültürel ve sosyolojik tarafına girersek çok farklı değerlendirmeler, işin ekonomik boyutuyla, Türkiye'deki belki sosyokültürel, ekonomik gelişmelerle böyle tarihsel bir geçiş yapmak doğru olur. O tarafı çok fazla girmeden hani spor kısmında bizim birçok sorunumuz içerisinde, yani toplumda yaşadığımız birçok sorun içerisinde sporu o sorunların içerisinden çıkarıp kendimiz hem bu işin uygulayıcısı, amatör anlamda da olabilir bu, hem de bunun bir izleyicisi, katkı sunan, ekonomik anlamda da katkı sunan veya işte genç arkadaşların bugün 2 gündür bahsedilen, bundan sonra da bahsedilecek olan sorunların çözümü aşamasında neler yapabilir ona bakmak lazım. Spor çok önemli, insan yaşamı için çok önemli. Genel geçer böyle cümleler kullanmayı hiç sevmiyorum. Onun için böyle bir örnek vereyim. Dediğim gibi sabah böyle genç arkadaşları görünce dedim işin kültürel tarafına eğilerek biraz böyle anılarla belki bir iki keyifli konuyu söyleyebilirim. Şimdi Amerika'da yaşarken ve orada öğretim üyeliği yaparken şunu gördüm. Yılı 12 aylık bir zaman dilimine 4 ayrı spor dalı üzerinde bir bölümlendirme, dilimlendirme yapmışlar. Yani sporu normal toplumsal yaşamın ve o kültürel etkilerin içerisine konumlandırmışlar. Onların vazgeçilmezi aşkı, basketbol tabii ki, Amerikan futbolu, buz hokeyi ve beyzbolu 4 spor dalını 12 aylık zaman dilimi içerisinde yerleştirmişler. Yani ne diyelim 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar sürekli bir spor organizasyonu içindeler. Yani 360 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 50 eyalet artı Washington DC. Büyük bir topluluk ve sürekli sporla iç içe. Yani hem spor yapan hem de sporu
kendi yaşam tarzlarının içerisine modüler bir şekilde yerleştiren bir toplumdan bahsediyoruz. Bunun yansımaları çok önemli. Şu açıdan söylüyorum. Tabii ki ekonomik sorunlar, tabii ki sosyolojik değerlendirmeler, tabii ki kültürel farklılıklar çok önemli. Birçok bizim hani bu güzel ülkemizde birçok sorunun içerisindeyiz. Bu sorunlarından bağımsız değerlendirmiyorum bunu. Lütfen öyle anlamayın. Bu sorunlar gerçek. Yani bu kapıdan dışarı çıktığımızda farklı bir dünya, farklı bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalıyor toplumdaki herkes. Ama spor işte bu sorunlar yumağını belli ölçüde en azından azaltabilmek, yumuşatabilmek, biraz daha kendimizi motive edebilmek. Yani çok önemsiyorum onu ben, o kaliteli yaşam vurgusunu. Bunu ekonomik tarafıyla değerlendirmiyorum. Hani ne diyelim, parayla, ekonomiyle bağlantılı bir kalite vurgusu değil bu. Ama kaliteli yaşam çok önemli ve kaliteli yaşamın içinde olması gereken çok önemli bir nokta spor. Onun için sporu böyle değerlendirmemiz lazım. Biz sadece futbolu, tamam basketbol ve voleybol ve diğer amatör branşlar bu işin içine girdi yıllar içerisinde. Özellikle sosyal medya ya da sosyal ağlarla yeni iletişim teknolojileri birlikte farklı bir etkileşim sürecinin içerisine girdik. Ama her ne olursa olsun hani sporun iletişim süreçlerindeki aksaklıkları ve problemleri ortadan kaldırması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada keseyim. Zannediyorum sorularınız gelecek, devam ederiz. Tabii aslında Peki. tabii çok önemli bir yere değindiniz. Yani spor dediğiniz gibi problemleri aşabilmek için son derece önemli. Bir takım branşlarda sıkışmamak gerekiyor. Aslında bugünlerde Türkiye o konuları gerçekten de aştığını söylemek mümkün. Birçok konuda varlık gösteriyor. Olimpiyatlarda da iyi başarılarımız var. Daha da ileriye gidecek ama şöyle ki tabii bir futbol dünyası içindeyiz. Tabii. Bugün de öyle ve birkaç gündür de aynen devam ediyor. Bunların arasında şu anda kadın futbolu Türkiye için çok yeni. Burayı biraz daha açmak gerekirse, Jessica, I will go with Turkish. You can speak in English, no problem. Tabii az önce Necmettin Bey şöyle bir şey söyledi. Rakiplerle futbolun çok güzel olduğunu söyledi. Diyoruz ya 6 yıl önce Beşiktaş'ta kadın futbol takımı kurularak bu büyük rekabete dahil olmayı başardı kadın futbolu. Çok önemli bir adımdı. 2019 yılında geldiğini söylemişti Necmettin Bey ama Jessica sen yani hikayenin başından beri varsın. Orada büyük başarılara imza attınız. Her yıl gelişim gösterdiniz. Şu anda da Fenerbahçe ile çok daha yeni bir yoldasınız ve gerçekten bu iş spor rekabet ortamında çok güzelleşiyor. Sana şöyle sormak isterim. Fenerbahçe ile başladığınız bu yolda sen başlangıç aşamasında varsın. Jessica'yı şöyle düşünebilirsiniz. Bence bu çok enteresan bir fotoğraf. Bir yandan çocuklarıyla uğraşırken, onlarla zaman ayırırken antrenmanını yapıyor. Antrenmanı bittikten sonra herkes eve dağılırken o yönetim odasına çıkıp orada bu sefer kulüple ilgili detayları bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Nasıl bir süreç başladı Fenerbahçe'de? Şimdi öyle büyük bir kulüpte yine ikinci bir sayfaya başladın senin kendi kariyerin açısından. Ama aynı zamanda da bizim için, Türkiye için çok önemli bir şey. Yani uluslararası boyutta da çok önemli bir şeye imza attın. Nasıl hissettiriyor bir futbolcu olarak ve bir profesyonel olarak? It's an amazing feeling. I feel honored to have the opportunity and that our club president trusted me with this role. As you might know, in 2018 they started a women's football program, and Fenerbahce is the one club that's associated with the UN movement, he for she, with the United Nations, and this is a big value of the club and of our club president to support women in any field, in any industry. And that was part of their rationale for bringing women to the forefront of Fenerbahce to lead this program going forward. And the same movement also happened with our federation, and we've seen a lot of growth with our national team coaches being a whole team of women. And they've been very successful. And I think for women's sport and women's football, you have to understand that it's not exactly like men's football. So having women inside the game, women who have lived the game, I was fortunate to be a part of Beşiktaş from 2012 and witness their growth and be a part of that program. And now I'm really excited to carry on with Fenerbahce. I was dreaming one day that all of these big teams would join the league because I knew this is how women's football will grow. So I'm just honored to have this opportunity to help women's football grow for all of the women out there. And I believe we're going to see some great competitions. I believe that this country is going to see women's football really start to take off because the fans and the support is really there. And I'm so excited for what's to come. I'm excited to continue working hard,
try to spend as much time with my children as possible, try to stay healthy on the field, but most importantly, lift this game for all stakeholders, the players, the clubs, our fans, and these girls for their future. You already played the derbies, right? Yes. How was the derby? What was the feeling? Well, specifically a derby, I actually didn't have the feeling of that. I got to play against Atletico Madrid a few years ago in a sold-out stadium. It was incredible to see what the potential is for Turkey and the growth of women's football. And actually, we were able to play Galatasaray this year. I was on the other side as a manager of the team, but it was just something I was dreaming of for so long for these girls to have the opportunity. And as I saw both teams and as I saw the Fenerbahce girls in their uniforms walking out there, I got really teary-eyed because this is what they've dreamed of for so long and this is what these girls deserve. And I think about all of the fathers who dreamed about maybe having a son one day for playing for a big club, and now it can be their little daughter saying, "Daddy, Daddy, I'm going to play for them one day." And I'm so excited that our team and these big clubs have the power to inspire the future generations. And I think that's one of the biggest powers of being a big club, is that you can leverage a fan base to really inspire the growth of the sport. And I feel so thankful and fortunate that our club has entrusted me with this ability to help create our vision and help grow this branch to help grow women's football. Great. Şimdi beni bilenler bilir, ben eski bir basketbolcuyum ve bir spor medyasının çalışanı olarak da kadın olmak da çok kolay bir şeydi. Yani sporun genelinde, spor çatısı altında Türkiye'de gerçekten kadın olmak pek kolay değil. Biz basketbolda uğraşırken bugün ya bu işin en zor tarafı olan bence futbolu konuşuyor olmak, gerçekten çok büyük bir işe imza atılmış. Bugün önemli bir gün ve bunu daha fazla açmak istiyorum. Necmet Bey, sizinle başlamak isterim yine. Tabii. Şöyle ki futbolla başladı. Yani konu çok zor bir tarafta şu anda. Kadınların da var olması gereken ve de bu Türkiye açısından çok büyük bir adımdan bahsediyoruz. Kolay bir şey değil. Yıkılması gereken birçok tabu var bence. Karşılaştığınız zorluklar ve hani taraftarınızdan gelen de olumlu tepki. Sadece taraftar dediğiniz gibi siz rakipleri de önemseyen bir yapı olarak da sormak isterim. Bunun zorlukları ve hoşunuza giden tarafları neler oluyor kadın futbolunda? Önce hoşumuza giden taraflardan bahsedeyim. Gerçekten yapmak istediği veya hedeflediği bir şey yapmak isteyen bir bireye, kadın erkek fark etmez, dokunmak ve onların hayallerine ulaştırmak, kavuşturmak kadar kıymetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, Türkiye'de kadın olmak zor, sporcu kadın olmak daha zor. Onların hayatlarına dokunmak bizler için çok önemli. Bizim için sadece bir branş değil, biz böyle bakmıyoruz, kulübümüz de öyle bakmıyor. Biz buna aynı zamanda kadın destekleme projesi olarak da bakıyoruz kulüp olarak. Bence güzel tarafı bu. Yani herkese dokunabilmek, ailelere dokunabilmek. Bizim altyapı antrenmanlarımız oluyor. Altyapı sporcularımız, minik genç kızlar, onlara daha sonra değineceğiz tekrar, ama orada ailelerle konuşmak, ailelere sohbet etmek, aileleri cesaretlendirmek. Çünkü onlar da bulundukları çevrelerde ciddi bir baskı yiyorlar. Kızım futbol mu oynuyor? Kız futbol oynar mı? Kız çocuğu futbol oynar mı? Gibi söylemlerle karşılaşıyorlar. Biz onları olabildiğince cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Bence demin slide'da fotoğrafı vardı. Beşiktaş'ın geçtiğimiz 2020 yılı Mart ayında Dünya Kadınlar Günü'nde Atletico Madrid maçı bence çok büyük bir milattır Türk kadın futbolunda. 33 bin biletli, 41 bin seyircinin girdiği bir müsabakaydı ve o stadyuma gelen tüm aileler, tüm genç kızlar, tüm anneler çok büyük bir heyecan duydular ve evet, bu olabilirmiş. Türkiye'de ilk defa büyük bir stadyumda, gerçek bir stadyumda bir kadın futbol müsabakası oynandı. Tam kapasiteye oynandı ve çok kişi beklemiyordu böyle bir şeyi. O gün bir şenlik havasında geçti. Hem tribünler hem saha. Jessica da o gün bizle sahadaydı. İki takımın oyuncuları hep beraber kaynaştılar. Maç sonrası kutlamalar yaptılar beraber. Bence bu maç Türkiye'de kadın futbolunun bir miladıdır. Geçtiğimiz gün Barcelona Kulübü çok enteresan bir açıklama yaptı. 30 Mart'ta çeyrek finalin ikinci maçı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi kadınlarda. 3 saat içerisinde
Camp Nou'da oynanacak maçın 83 bin bileti satıldığı haberi geldi. Kadın futbolunun tüm dünyada gidişatını gösteriyor. Barcelona erkek takım bu sene bu kapasiteye ulaşamadı. Ve 30 Mart'ta Barcelona Real Madrid maçında 83 bin kapasiteyle bir maç oynanacak. Bence bu dünyada kadın futbolunun nereye gideceğini çok güzel gösteriyor. Türkiye'de bence bu rüzgarı aldı. Gerek federasyonumuzun yaptığı bu seneki çalışmalar, kadın milli takım hocamız burada, Necla Hoca, o da burada. Onların yaptıkları çok kıymetli çalışmalarla bence Türkiye'de kadın futbolu çok iyi yönde gidiyor ve bu güzelliklerle dolu bu branşı daha da rakiplerimizle beraber güzelleştirmeye çalışacağız. Zorlandığımız konular tabii ki oluyor, illa oluyor. Ama bunları hep beraber, rakiplerimizle beraber, çatı örgütümüz Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber yavaş yavaş aşacağız. Bu henüz Türkiye'de yeni doğmuş bir bebek, emekliyor. Yavaş yavaş hep beraber ayağa kaldıracağız. İlla düşeceğiz, yaralanacağız. Ama sağlıklı bir şekilde ayağa kalkıp ilerleyecek. Şimdi emekleyen bir kadın futbolunu düşünürken aslında yine de çatı altında, çatının daha da yukarısında erkek futbolu var ve tabii onların da başarısı ve onların da yönetilme biçimi gerçekten etkileyici oluyor. Ben sıradaki soruyu hocam izninizle hem Jessica Hanım'a hem de Necmettin Bey'e sormak isterim. Şöyle ki, paydaş olmadan yürümek ve büyümek gerçekten çok zor. Bu işin sponsorları bu işin bir rüzgar aldı dediniz arkaya ve Jessica sormak istiyorum. Yani sponsorlar ve sizi destekçi olan yani markaları değil ama hani bu yolda size yardımcı olan ve beraber yol yürümek isteyen yapıların ne kadar olumlu baktığını sormak istiyorum. Jessica. There's a lot of interest in women's football across the world right now, and there's been increased growth in sponsorships in women's football lately. Just recently, we've signed with our first sponsor, Algos Holding, who's our the back of our uniform sponsor. We're delighted to have them join our family. And you know, I think it's been 3 months since the Fenerbahce women's team has started, and our social media instantly grew in 3 days to 40,000, and just in 3 months to almost 200,000. And there's extreme support from the fans, and there's extreme support as well from sponsors. And we're looking to build this club as a sustainable club. This is not a women's social responsibility. This is actually where women can compete and succeed, just as Fenerbahce have with their women's basketball and their women's volleyball program. Our idea is to grow this branch to a sustainable branch that supports not only the women, but all stakeholders and the youth generations. So with that, we are looking for sponsors that believe in that growth vision, that are there for us, not just one day, but over the years, to grow into something that our whole nation can be proud of. Pardon. Çok kısa bir süre içinde gerçekten önemli bir büyüme hızı bu. Ama tabii bunu daha önce, yıllar önce başarmış olan bir Beşiktaş var. Sormak isterim, Beşiktaş'ta da kadın futbolunda aynı soruyu sorarken ne kadar hızla büyüme yaptı? Sponsorluk ve markaların desteği anlamında bizim zaten ismimizin içerisinde bir sponsor var. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı. Hem isim sponsorumuz hem göğüs sponsoru formamızda. 2 yıldır çok iyi bir birliktelik yaşıyoruz. Sadece ekonomik destek anlamında değil ama Vodafone'un globaldeki stratejisi çevre, kadın ve çocuğa önem. Bu strateji doğrultusunda Türkiye'de kadınları destekleme konusunda en önemli projelerinden birisi de Beşiktaş Kadın Futbol Takımı. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir belgesel yayınlandı. Vodafone'un bizim Atletico Madrid maçıyla başlayan 2027 Mart'tan başlayıp 5 Mayıs 2021'deki şampiyonluğumuza kadar olan 1,5 yıllık bir süreci tamamını kaydettikleri bir görsel oldu ve bunda 3 kadın futbolcumuz Fatma, Şahin, Esra, Erol ve kaptanımız Başak Gündoğdu'nun hikayesini kadın olmak, kadın futbolunda olmak ve yaşadıkları zorlukları, geçmişten gelerek yaşadıkları zorlukları anlatan çok güzel bir belgesel yayınlandı. Vodafone sadece dediğim gibi ekonomik anlamda değil, aynı zamanda kadının toplum içerisinde yücelmesi, kadın futbolunun farkındalığı içinde çok güzel projeler hazırlıyor. Birçok global markanın stratejisi artık Vodafone'un marka stratejisi gibi kadın, çevre ve çocuk üzerine kurulu. Kadın futbolda bundan nasibini alacaktır, muhakkak almalıdır.
Global markalar birazcık daha sıcak bakıyor. Bizim de sponsorluklarımızın artacağını düşünüyorum. Zamanla olacak. Demin dediğim gibi yavaş yavaş etkileri gördükçe, işte stadyumların şartları değiştikçe, katılan takımların kalitesi arttıkça, biz Beşiktaş-Fenerbahçe çok güzel bir müsabaka oynadık. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olduğu için o maç Vodafone Park'ta yayınlandı, canlı yayınlandı. Stadyuma seyirciler geldi, ayrı bir heyecan geldi, sporcular da ayrı bir heyecan. Evet, birçok defa lig maçına çıkmış birçok sporcumuz var. Ama Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Galatasaray maçı deyince her zaman sporcular daha farklı, yöneticiler, idareciler, teknik heyetler daha farklı bir motivasyonla çıkıyorlar. Bu rekabet, bu güzel rekabet aynı zamanda sponsorları da etkileyeceğini düşünüyorum. Şimdi az önce aslında kendi konuşmalarımıza başlarken şöyle başlamıştım. İlk sözlerim toplumda cinsiyet eşitliği, sporda cinsiyet eşitliği, yönetimde, spor yönetiminde cinsiyet eşitliği artık dünyanın çok konuştuğu ve de önemsediği bir konu. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez kadın sporcularla erkek sporcuların da eşit katılacağı bir olimpiyat olacak ve bu çok önemli bir tarihi gün, tarihi bir dönem olarak bakılıyor. Her şey oraya doğru hazırlanıyor. Ve bizim de örneklerimiz, yani kadın futbolunda ilerliyor olmamız bizim için çok çok önemli. Sadece Türkiye içinde değil, dünyanın da Türkiye'ye bakış açısından son derece önemli. Burada genç kızlarımız var. O yüzden onlara ekstra bunları söyleme ihtiyaç duyuyorum. Çünkü siz bunları anlatırken onların da geleceği aslında pırıl pırıl aydınlanıyor. Siz ışık tutuyorsunuz şu anda. Hocam, süremizin sonuna doğru geliyoruz ama size de şöyle bir soru sormak isterim. Bu işin ekonomi boyutu çok büyük. Erkek futbolundan zaten çok aşina ve biliyoruz ama kadın futbolu, küçük sporcular, yani genç çocuklar ve kadının da yerini aldığı andan itibaren bu işin daha da büyüyeceğine hiç şüphemiz yok. Bunun dünyada örnekleri var ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelecekteki cinsiyet eşitliğiyle birlikte kadının da yerini bulmasıyla birlikte? Evet, genç kızlarımızı görünce öğrencilerimizi böyle üniversitede gibi hissettim bir anda kendimi. Biz de üniversitemizde biraz sonra Sayın Rektörümüzün de bir paneli olacak, Emre Hoca'nın. O ekonomik tarafı ile ilgili çok yoğun şekilde girer. Ben de o bir öngörü, bir nereye gidiyoruz, yani neredeydik, nereye gidiyoruz veya az önce söylediğim aslında bir akademisyen olmanın bir doğal refleksi, o analitik düşünmenin piramidi, üst başlık futbol dedik, spor dedik, altına futbol ve kadın futbolu. Yani biz Ayvansaray Üniversitesi'nde, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde 3 tane spor bilimleri fakültemiz var ve 3 bölümümüz var. Antrenörlük eğitimi, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümü. Buradaki öğrenci popülasyonunun dağılımı kendi içerisinde az önce bahsettiğiniz, verdiğiniz örnekle birebir örtüşüyor. Yani sayı, oran %50-50 gibi. Bu çok önemli. Futbol takımımız, voleybol takımımız var ve yani üniversitede hani bir ilki gerçekleştirme adına kadın futbol takımı öğrencilerimizden de şu anda stratejik planlarımız içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor. Öğrencilerimizden, gençlerden bu konuda yoğun talep var. Az önce Necmettin Bey'in söylediği yani kızlar futbol oynar mı kısmının artık hani tamamen tedavülden kalktığı bir döneme gelmiş oluyoruz. İşin ekonomik boyutuna girmek gerekirse aslında iki profesyonel yönetici ve insan var burada gerçekten. Onlar işin ne diyelim bütün soluğuyla, soluksuz şekilde diyelim ya da yaşıyorlar. Ama dışarıdan şöyle baktığımızda, içeri girip tekrar dışarıdan baktığımızda şunu görüyoruz. Kadın futboluyla erkek futbolunun birlikte değerlendirilmesi en büyük yanlış olur. Yapılan en büyük hata, ilk düğmeyi yanlış iliklemeyelim. İkisi arasında bir kıyaslama değil, kadın futbolunu kendi içinde bir strateji üzerinden ilerletmemiz gerekiyor. Yani ilk başlangıcı bu şekilde görürsek ve atacağımız adımı bunun üzerinden ilerletirsek çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ekonomi bu boyutuna bakalım. İşletme kökenli bir iletişimci olarak söylüyorum bunu. Medya ve reklam yatırımları, Türkiye'deki medya ve reklam yatırımları 2021 yılının son verileri Nisan ayında açıklanacak. 2021'in verileri 2022 Nisan ayında açıklanacak. 30 milyar TL'lik bir bütçe olacak. Tabii ki pandemiden dolayı geçen seneden 2020'den diyelim kaynaklanan bir yüzdesel artış var. Ama yüzdesel artıştan daha çok
kendi içindeki kümülatif değerlendirmeyi doğru yapmak gerekiyor. Ve 30 milyar TL'nin içerisinde mecralar bazında bir ayrım yaptığımızda dijital medya, görsel medya, yazılı medya, işitsel, radyo ve açık havayı da ve sinemayı da bunun içine koyalım. 6 ayrı parametre üzerinden değerlendirdiğimizde. Son 5 yıllık ivmeyi şöyle bir gördüğümüzde, değerlendirdiğimizde dijital medyanın %65'e yaklaştığını görüyoruz Şükran Hanım. Yani şöyle söyleyelim, 30 milyar TL'lik bir bütçenin 19,5-20 milyara yakın 20 milyar TL'lik bir bölümü dijital medya üzerinden gidiyor. Bundan 10 yıl önce, insan hayatı için nedir 10 yıl? Çok kısa bir zaman diliminden bahsediyoruz. Dijital medya ile yazılı medya arasında bir değişim oldu. %1'lerden başlayan dijital medya %60'lara kadar geldi. %35'lerde olan yazılı medya aşağıya doğru indi. Şimdi 30 milyar TL'lik bir bütçeden bahsediyoruz. Bunun içerisinde futbol ya da üst başlığa çıkalım hadi yine, spor medyası aşağı yukarı %22'lik bir bölümü alıyor. Bu %22'nin içerisinde futbol ne kadarını alıyor? Futbolun aldığı bu pay içerisinde kadın futbolu ne kadar alıyor? Onun için gerçekten bu işe sponsor olarak destek sağlayan veya medyanın farklı mecralarında bu işe ekonomik anlamda destek verenlerin el üstüne taşınması gerekiyor. Yani az önce söylediğimiz ilk düğmeyi doğru ilikleyelim kısmı aslında bu ekonomik yapıyı doğru kurgulamanın da bir alt başlığı diyebiliriz. Onun için Türkiye Futbol Federasyonu altında Futbol Gelişim Direktörlüğü ve orada ayrılan bütçelere kendi içinde bir kıyaslama yaptığımızda aslında yani U15 takımına verilen ligine diyelim ya da oraya ayrılan bütçe kadın futbol takımını Türkiye'de şampiyonluğu uluslararası arenada temsil edecek seyahat gideri olarak bile karşılanmıyor. Şimdi aradaki bütçe farkı çok fazla. Onun için adım adım basamaklara doğru çıkmak gerekiyor. Onun için burada az önce Necmettin Bey'in bahsettiği, Jessica Hanım'ın yine vurguladığı o ekonomik boyutun içerisinde buna bir fırça darbesi vuranları bile el üstüne taşınması gerekiyor. Çok çok değerli ve çok önemli. Hocam bizim biraz basamakları acaba tek tek değil de üçer beşer çıkma ihtimalimiz var mı? Biz o tarafını soruyorduk. Biraz güzel. ona ihtiyacımız var değil mi? Çok güzel. Şöyle verdiğim bir örnek vardır aslında Şükran Hanım. Şimdi basamakları çıkalım, hızlı çıkalım. Hani bunu mecazi anlamda kullandım tek tek kısmını. Yani doğru stratejiyle. Strateji kelimesi çok önemli burada. Biz de çok kelimeleri hafifletmeyi, kelimelerin içini boşaltmayı, kavramların içindeki gerçek anlamları bir kenara çıkarıp sadece süslü kelimeler üzerinden anlatım yapmayı çok seviyoruz. Ben o tarafı pek sevmem. Hani gerçek, az önce söyledim hani kapının arkası ve pencerenin dışı metaforunu kullanarak orada başka hayatlar var. Gerçek orada. Onun için o gerçekleri tabii ki üçer beşer çıkalım ama üçer beşer çıktığımızda hani 10. basamağa, 28. basamağa, 55. basamağa geldiğimizde o 55 ile 28 arasındaki basamaklara bakalım. Kırık mı, çatlak mı, işte üzerinde bir yağ var mı? Tekrar aşağı düşersek çıkacağımız kısmı bilelim. Hızlı çıkabiliriz. Yani bugün çok ciddi bir sponsor destekleriyle veya federasyonun sadece bütçeden %3'lük bir pay ayırmasıyla bugün başka bir ya da seneye bu organizasyon yapıldığında çok başka bir kadın futbolundan bahsedebiliriz. Ama o sadece ekonomiyi içine yerleştir, stratejiyi çıkar ve tamam çok güzel yine statlar dolu, güzel formalarımız var. Dışarıdan rengarenk ama içi boş olmuş olur. Onun için bizim o aradaki doldurma kısmını doğru yapmamız gerekiyor. Çok değerli. Bu güzel ülkenin, güzel insanların ve güzel kulüplerinin gerçekten bu konuya çok eğildiğini biliyorum. Çok yakın 3 büyük kulüpte de ve diğer bu işe gönül veren kulüplerde çok yakın dostlarım, arkadaşlarım var. Onlarla da bu konuyu dost sohbetlerinde kadın futbolunu çok konuşuyoruz. Ama Edinburgh'da genç arkadaşlar varken özellikle o hani mevcut durumu ve gideceğimiz yerde kendilerinin ne şekilde rol alabileceği üzerine bir içi dolu bir umut yolculuğu kurgulamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Peki şimdi süremizin sonuna geldik hocam. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Tabii her defasında kadının gücüne çok inandığım için o yüzden o basamaklar çıkacaksa eğer kadınlar da üçer beşer çıkabilir diye inananlardanım. Bakalım önümüzdeki yıllar bize neler gösterecek. Ben alkışlarınızla öncelikle sol baştan başlamak istiyorum. Hem anneliği hem oyunculuğu hem de tabii menajerliğiyle birlikte Jessica Çarmıklı bizimle birlikteydi. Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Barış Bulunmaz hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ve tabii kadın futbolunda üç büyüklerde ilk adımı atan ve o yolu açan bence çok kıymetli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş Kadın Futbol Direktörü Sayın Necmettin Çelikan. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.